24 yıl sonra Dünya Kupası'na döndüler ama daha 3. maçlarını oynayamadan elendiler. Dünya Kupası'ndan elenen ülkelere ne oldu? Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarla turnuvaya gelen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta mücadele etti. İlk iki takımın yanı sıra en iyi 8 ve 3.'ünün de tur atlayacağı bu formatta gruptan çıkmak oldukça kolay görünüyordu. Ancak Türkiye ilk maçını Avustralya karşısında 30 şut çekmesine rağmen gol atamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İkinci maçta ise 64. saniyede Paraguay karşısında 1-0 geriye düştü. Paraguay ilk yarının sonunda 10 kişi kalmasına rağmen Türkiye rakip kaleye çektiği 32 şuttan gol çıkaramadı. Böylece iki maçtan toplam 62 şut çeken Türkiye tek bir gol bile atamadan elendi. Dünya Kupası'nda 1966'dan beri 2 maçlık bir süreçte gol atılmadan çekilen en yüksek şut sayısıydı. Turnuva boyunca diğer ülkelerin yoğun antrenman görüntüleri gündem olmuştu. Özellikle Güney Koreli futbolcuların fiziksel dayanıklılığa dayalı sert çalışmaları dikkat çekerken Türkiye'de antrenmanlardan çok futbolcuların saç modelleri, reklam filmleri ve podcast programları konuşuluyordu. Bazı futbolcuların turnuva için özel imajlar hazırlattığı, hatta kuaförlerini Amerika'ya getirdiği iddia edildi. Elbette saç stilini değiştirmek veya reklam çekmek tek başına başarısızlığın nedeni değildi. Ancak takım sahada tek bir gol bile atamazken futbolcuların çalışmalarından çok kişisel imajlarının konuşulması taraftarın tepkisini arttırdı. Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Milli takımın 1. ve 2. kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Melih Demiral'ın isimleri turnuva devam ederken Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde transfer vaadi olarak kullanıldı. Elenmenin ardından bazı gazeteciler iki kaptanın kadro seçimlerinde ve takım içerisindeki kararlarda teknik direktör üzerinde etkili olduğunu iddia etti. Bu iddialar kanıtlanamadı ancak milli takımın gerçekte kimin tarafından yönetildiği tartışılmaya başladı. Paraguay maçından sonra Arda Güler alınan sonuçtan utanç duyduklarını söyleyerek halktan özür diledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise genç oyuncuların korunması ve gelecek turnuvalara odaklanılması gerektiğini söyledi. Teknik direktör Vincenzo Montella ise istifa etmeyeceğini açıkça söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da Montella'nın ve futbolcuların arkasında duracağını açıkladı. Ancak Hacı Osmanoğlu bununla yetinmedi. Sosyal medyadaki bazı eleştirilerin ahlak sınırlarını aştığını söyleyerek Adalet Bakanı'nı göreve çağırdı. Los Angeles'ta takımı protesto eden Türk taraftarlarla karşı karşıya geldi ve taraftara parmak salladığı görüntüler gündem oldu. Japonya teknik direktörü halkından özür dilemişti. Suudi Arabistan'da da federasyon başkanı başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek istifa etti. Türkiye'de ise teknik direktör görevine devam etti. Federasyon başkanı istifa etmedi ve hesap soran taraftarlarla karşı karşıya geldi. Yani Türkiye'nin Dünya Kupası hikayesindeki hayal kırıklığı yalnızca elenmek değildi. Asıl hayal kırıklığı elenmenin ardından kimsenin gerçek anlamda sorumluluk almamasıydı.